Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Öncelikle biz bir oyun kanalıyız. Ama sonuçta YouTuber olduğumuz için bu tarz resmi işlerle uğraşıyoruz. O yüzden ben de size bu resmi işlerden biraz bahsetmek istedim. Bugünkü konuğumuz 2022 ile birlikte gelen vergilendirme sistemi. YouTube'dan gelir elde eden arkadaşlar için, YouTuber'lar için farklı bir gelir sistemi oldu ve bu bizim hoşumuza gitti. Ben de son birkaç aydır bununla çok uğraşıyorum, çözmeye çalışıyorum aslında. Çünkü hem çok yeni bir uygulama hem de birçok resmi kurumun bundan haberi yok maalesef. Ondan özellikle küçük şehirde yaşıyorsanız onun için gidip konuşup derdinizi anlatıp birçok gülümsemeyle karşılaşıyorsunuz. Hani böyle bir iş var mıydı falan gibisinden yorumlarla karşılaşıyorsunuz ve o yüzden yılmadan bu işi halletmeniz gerekiyor. Gerekirse ben de öyle yaptım. Bu tarz içerikleri, videoları onlara da izletip ya da belli bölümünü onlara da izletip bunu çözüme kavuşturmaya çalıştık. Umarım bu senenin sonuna doğru artık kendi kendine çözülecek. Çünkü yavaştan kurumların da haberi oluyor. Bugünkü konumuz 2022 ile birlikte gelen dostlar. İstisna belgeli vergilendirme sistemi. Yani YouTube'dan gelir elde eden arkadaşların vergilerini rahatlıkla ödeyebilecekleri çok basit bir sistem. Ben 2022 ile birlikte kanalımın tamamen kazanması açıldığı için öncesini bilmiyorum. Yani öncesinde işte bir şirket kurmanız gerekiyor. Farklı işlemler, bir ton işlem var ve ödediğiniz vergi de çok fazla, çok yüksekti. Fakat bu yeni sistemle birlikte ödediğiniz vergi sadece %15 stopaj vergisi. Bu da çok küçük bir miktar kalıyor. Evet, büyük kazanıyorsanız, büyük miktarlarda kazanıyorsanız yine ciddi rakamlar olabiliyor ama yine de %15 oluşu ve bunun böyle artmaması ya da ekstra yanında işte damga vergisi falan önceki sistemlerde olduğu için ekstra maliyet ödemediğiniz bir sistem. O yüzden hoşuma gitti benim de. Şimdi biraz benim serüvenden bahsedeyim. Ondan sonra size bu konuda ilgili yaşadıklarımı anlatacağım. Şimdi bu konuyu çözdüğüm için rahatlıkla konuşabiliyorum. Bundan öncesi benim için sadece hani olabilir mi, yapabilir miyiz? O tarz bir şeydi. 2021'in Nisan ayının 4'ünde ilk videomu attım kanalıma. Hem biraz heves, hem biraz teşvik, hem zaten sürekli oyun oynayan bir insan olduğum için öyle başladım. Aradan birkaç ay geçtikten sonra bunu gerçekten yapabileceğimi düşünür hale geldim. Yani öncelikle heves, ki içimizde birçoğumuz zaten bunun hevesini yaşıyoruzdur bence. Ki kesinlikle peşinden koşmanız gereken bir durum. Hani kazancının böyle olağanüstü olduğunu sürekli duyuyoruz ama çok küçük bir kitleye bu olağanüstü. Bizim için genelde ek işten öteye geçmeyecek gibidir ama yine de hevesle devam edeceğiz. Kendi açımdan bahsediyorum ki benim gibi niceleri var sadece. Şu an bir sene 6 aydır bu işi yapıyorum ve 2022'ye geçtiğimden beri yavaş yavaş iş böyle güzelleşmeye başladı. Bir senem dolmadan önce 4000 saat ve 1000 aboneyi doldurdum. Ve ilk eşiği geçmiş bulundum. Sonra çok uzun bir dönem pin kodunu beklemek zorunda kaldım. Bu süreçleri yaşayan arkadaşlar buraları hızlı hızlı geçebilirler. Ben pin kodunu 4 ay bekledim. Yani 4 kere istedim pin kodunu. Sebebi de şu: bizim buraya gelmedi. PTT yoluyla gelecek bir kargo ve bu gelmedi. Son birkaç ay kala bunu elde edebildim. Ve manuel yolla bunu onayladım. Bunu öğrenebileceğiniz bir sürü çok sağlam benim de takip ettiğim YouTuber'lar var. Onlardan detaylarını öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi benim işim değil. Ben oyun oynarım, oyun atarım. Pin kodunu tamamladıktan sonra bir 200 TL'lik de bir eşik var. Onu da açtıktan sonra sizden bir banka hesabı istiyor. Pin kodunu çok basit bir şekilde geçtim ama bu işin en zorlarından biridir pin kodu. Çünkü pin kodunu almadan kazanç sağlayamıyorsunuz. Yani kendinizi doğrulamanız gerekiyor. O yüzden pin kodu kesinlikle çok önemli. Pin kodu olmayan bir YouTube kanalı hiçbir şey ifade etmiyor. Bir şekilde kendinizi onaylamanız lazım. Hızlı hızlı anlatıyorum. Ardından istisna belgesi isteniyor dostlar. Bu çok bilinen bir şey değil. Vergi dairesinden ya da internet üzerinden alabiliyorsunuz. Ben konuyla ilgili çok az bilgi sahibi olduğum için gidip konuşup bu işi halletmek istedim ve iyi ki öyle yapmışım. Çünkü orada tanıdığım bir sürü insan oldu. Buradan onlara teşekkür ediyorum eğer denk gelirlerse.
Hem beni çok güzel yönlendirdiler. Hem daha önce illaki yanına gelen insanlar olduğu için benim için beni çok güzel bir şekilde yönlendirdiler. Öncelikle istisna belgesini vergi dairesinden çok basit bir şekilde alabiliyorsunuz. Birkaç kendinize muhatap bulduğunuzda sizi rahatlıkla yönlendirebiliyor. Dediğim gibi iş yeni olduğu için herkes bu konuya hakim değil. Şöyle çok net göstermeyeyim. Şöyle bir evrak alıyorsunuz. İstisna belgesi. Serüven bence ondan sonra başlıyor. Benim sıkıntı çektiğim kısım oydu. Ben bu istisna belgesini aldım ve uzun bir dönem elimde gezdirdim. İstisna belgesini alıp bir bankaya gidip, internette yazdığı gibi herhangi bir banka olabilir ama bence herhangi bir bankaya kesinlikle gitmeyin. İstisna belgesini alıp gidip bir YouTube hesabı, yani bir hesap açıyorsunuz. O hesabı istisna belgesiyle açıyorlar ve o hesaba yatan paradan otomatik olarak banka %15'ini devlete stopaj vergisi olarak vermek zorunda. Bunu otomatik olarak sağlıyorlar. Bunu elle yapamıyorsunuz. Benim yaşadığım sıkıntı şuydu. İstisna belgesiyle bir bankaya gidip orada bir hesap açtım. Sonra o hesap bilgilerini tekrardan vergi dairesine gidip IBAN'ınızı falan veriyorsunuz. Beklemeye koyuluyorsunuz. YouTube birkaç gün içinde size deneme parası atıyor. 0.10 kuruş, 0.5 kuruş tarzında bir şey. Onu onayladığınızda hesabınız tanımlanmış oluyor. Burada sıkıntı yaşamıyorsunuz. YouTube her türlü, yani istisna belgesiyle açılmış ya da açılmamış ya da herhangi bir hesabı onaylıyor. Sorun da burada başlıyor zaten. Benim ilk hesabım onaylandı. Örnek veriyorum, 0.15 kuruş yattı hesabıma. Ben de sevindim. Hani bunun bir kesintisinin hemen olacağını düşünmedim. Normalde hemen olması gerekiyormuş. Hemen geri kalan birikmiş olan paramı da bu hesaba attım ve beklemeye koyuldum. Bu arada hesap paralar otomatik olarak düşüyor. Siz sadece onay verdiğinizde otomatik olarak belirli zamanda, sanırım ayın 21'inde falan atıyorlar. Beklememe rağmen kesinti olmadı ve gidip kendimi vergi dairesine şikayet ettim. Çünkü bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Hani küçük meblağlar kazanıyoruz ve ileride çıkacak sorunlar yaşamak istemediğim için. Orada kendilerinin verdiği istisna belgesinde ya da IBAN'ı tanımlarken bir sıkıntı olmadığını, bunun bir banka işi olduğunu söylediler. Yani bankada açılan hesabın bir şekilde buna istinaden açılıyor olması lazımmış. Şimdi bilmediğimiz bir konu olduğu için, yani bizim yönlendirebileceğimiz bir şey değil. Tamamen muhatabımızın yapabileceği bir şey bu. Biraz hem internette araştırdım hem de oraya gelen, benden sonra gelen işte YouTuber'lar olsun, TikToker'lar olsun konuşma ya da onlara danışma fırsatım oldu. Genelinin Devlet Bankası'na gittiğini öğrendim. Sağ olsun vergi dairesindeki arkadaşlar da bana çokça destek oldular bu konuda. Benim gittiğim banka özel bir bankaydı. Ve sonra Devlet Bankası'na gitmem gerektiğini öğrendim. O yüzden Ziraat Bankası'na gittim. Ziraat Bankası'nda da evet konuya çok hakim bir kitle yok ama sistem üzerinde, çünkü bu konu çok yeni, özellikle küçük şehirde yaşıyorsanız bu konu çok yeni. Sistem üzerinde o seçeneği görebildik. Yani YouTube içerik üreticiliği ya da işte mobil tarzı o ibareyi görüp ona göre bir hesap açıldı. Bugün sabah 8 gibi de bankama yine küçük bir meblağ yattı. Ve şöyle bir şey gördüm. İşte 0.16 kuruş ya da 0.18 kuruş para yatıyor. Bunun 0.2 kuruşu direkt kesiliyor. Zaten para atmadan hemen önce, yani geri kalan bütün parayı atmadan hemen önce dikkat etmeniz gereken şey bu. Anlık olarak kesilmesi lazım. Bunun 3 saati, 5 saati, ertesi günü ya da ayın 21'i diye bir şey yok. Yani maaş tarzında YouTube'dan gelen paranız eğer ayın 21'i yatıyorsa bunun anlık olarak kesilmesi lazım dostlar. Benim bir önceki hesabımda yaptığım hata buydu. Hani aradan işte birkaç gün geçer, kesilir, bırakayım kesilir tarzı, yaklaşık 8-9 gün o hesapta para kaldı ve herhangi bir kesinti olmadı. Yani atılan deneme parasının bile kesiliyor olması lazım ve siz o deneme parasını orada yanlış yapabilirsiniz. Şimdi YouTube bunu, işte size 14 kuruş attım ben, AdSense'e gidip bunu onaylayın dediğinde 14 yazarsanız yanlış yazarsınız. Çünkü ondan bir miktar kesilmiş oluyor. Hesap hareketlerine gidip oradan orijinalini görmeniz lazım. İşte örnek veriyorum, 18 kuruş gördünüz hesabınızda. AdSense'e gidip, yani
internet bankacılığına baktığınızda 0,2'sinin kesilmiş olduğunu, yani 20 kuruş olduğunu görmeniz lazım. Onaylamanız gereken şey o. Zaten buraya kadar gelip burada hata yapma ihtimalinizi vermiyorum. Yaparsınız. Mesele banka hesabının düzgün bir şekilde açılmış olması. Düzgünden kastım bir YouTuber hesabı olması lazım. Ve onun içine herhangi bir para atmamanız lazım. Sadece orayı bir kumbara gibi düşünün dostlar. Oraya para yatacak, siz oradan parayı alacaksınız. Herhangi farklı bir işlem yapmayacaksınız. Oraya para siz atmayacaksınız kesinlikle. Ben de çok yeniyim. Dediğim gibi bugün onaylandı ve AdSense hesabımdaki geri kalan parayı da oraya atmayı düşünüyorum. Atacağım da. Her ayın 21'inde zaten otomatik olarak ödenecek. 200 lira eşiği var. 200 lira eşiği geçtiğinizde direkt para oraya atılıyor zaten. Şimdi önerim bunları böyle inceleyip sık dokumak, hata yapmamak. Zaten 4000 saat 1000 aboneyi geçmeden buralara hiç gelemezsiniz. Bunları geçmeniz lazım. Pin kodunu kesinlikle çok güzel takip etmeniz lazım. Pin kodu gelmiyor diye üzülmeyin. 4 kere pin kodunu istedikten sonra bunu hayli hayli alıyorsunuz. O yüzden devam. Sıkıntı yok. Mesele şu istisna belgesi. Şimdi bunun farklı bir versiyonu var. İşte senelik 880 bin diye bir rakam var. Ondan bahsetmeye bence hiç gerek yok. Herhangi bir şeyle onu tamamlayabilirsiniz. Yani senelik 880 bin kazanıyorsanız zaten bir şirket kurun. Zaten siz başlı başına bir şirketsiniz. O yüzden ondan hiç bahsetmeye gerek yok. Bunu bahsettiğimiz rakamlar, o %15 stopaj vergisi 880 binin altında kazanıyorsanız, keşke herkes 880 binin üzerinde kazansa da herkesin bir şirketi olsa. Ki çok avantajlı bir şey zaten. Bu bahsettiğim şey neredeyse hepimize hitap ediyor. O yüzden kesinlikle bu %15 stopajlı hesabı açın. İnce bir ayrıntısı da şu: Bağkur borcu çıkar eğer çalışmıyorsanız. Benim avantajım, benim başka bir yerde çalışıyor olmam. Ben özel bir sektörde operatörlük yapıyorum. Ve o yüzden benim zaten sigortam ödeniyor. Sigortam ödendiği için bana ekstra Bağkur borcu çıkmıyor. Eğer bir yerde çalışmıyorsanız bence aylık kazancınız çok yükselene kadar bırakın AdSense'te biriksin. Ondan sonra bu işlemleri yaparsınız. Yani parayı oradan siz çekene kadar sizden herhangi bir şey talep etmiyorlar. Ama parayı oradan çeker çekmez sizin Bağkur borcunuz çıkar. O yüzden orada çok sağlam gelirinizi biriktirin. Zaten AdSense'te biriken para herhangi bir yere gitmiyor. O para elinde sonunda sizin. Ben de zaten bu süreç çok uzadığı için orada da bir miktar para birikmişti. Hani bunu bilerek yapmadım ama bundan sonra kapatmayı düşünmüyorum. Oradan sürekli bir akış bekliyorum. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Dediğim gibi ben bu konuda çok yeniyim. Sadece anlık olarak, sıcak olarak bugün onaylanan bir şeyi size anlatmak istedim. Umarım sizlere faydası olmuştur. Yorumlara yazabilirsiniz bununla ilgili. Elimden gelen desteği veririm size. Ya da sizi benim destek aldığım kanallara yönlendirebilirim. Sağ olsunlar, her mesajıma cevap verdiler. Her videoları aşırı faydalıydı benim için. O yüzden bunlarla ilgili bir sıkıntınız olursa kesinlikle bana yazın. Yorumlar kısmına. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben bir oyun kanalıyım. Yine de eğer bu video hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz. Ama genelde oyun kanalıyım. Eğer oyunla ilginiz yoksa ya da takip etmek istemezseniz bir like atıp geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben de artık bir YouTuber'ım. Ve bunu çok ilerletmek istiyorum. Bu benim bir ek işim. Ama ben bunu işim haline getirmek istiyorum. O yüzden devam edeceğim. Ve kesinlikle sizlere de önerebileceğim bir platform. Deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz. Pasif gelir elde ediyorsunuz. Bu bir sene 6 ay içerisinde ben 500'e yakın video attım. Daha da fazlasını atacağım. Daha da bu işi hızlandırdım. O yüzden yapılmayacak bir şey değil ve ilk attığınız video bile, işte Nisan ayının 4'ünde attığım video bile halen izlenerek bana gelir getirdiği için aslında orada bir dipsiz kuyu oluşturuyorsunuz ve oradan sürekli su çekebiliyorsunuz. Denemeye değer. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Umarım sizlere bir motivasyon olmuştur. Çünkü bu devirde şu an YouTube'un üzerinden bu kadar zaman geçmişken başlamak çok zor. İlk başlarda başlamak, evet, daha kötü sistemlerle başlamışlardı ama sonuçta ilkler çok güzel ilerlediler. O yüzden şu an tutunmak çok zor.
Kendinize tutunacağınız bir konu belirleyin ve o şekilde devam edin. Ben başarılı olacağınıza inanıyorum. YouTube'la ilgili fena bilgiye sahip değilim. Yine de bununla ilgili soru sormak isterseniz baş tacı, her türlü yardım ederim sizlere. İyi seyirler dostlar.